Merhaba, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bugün, milyonlarca yıl önce dünya üzerinde egemenlik kurmuş devasa yaratıkların yaşamlarını keşfe çıkıyoruz. Evet, dinozorlardan bahsediyorum. Düşünün, devasa yaratıklar, bazen uçabilen, bazen koşabilen, bazen ise denizlerin derinliklerinde yaşayan bu canlıların hayatlarını nasıl sürdüklerini anlamak gerçekten heyecan verici. Ama dinozorlar nasıl yaşıyordu? Bugün bu sorunun yanıtlarını arayacağız ve bilim dünyasında yapılan en son keşifleri inceleyeceğiz. Hazırsanız, haydi yolculuğumuza başlayalım. Dinozorların fiziksel özellikleri her zaman bilim insanlarının ilgisini çekti. İlk olarak, onları devasa sürüngenler olarak tanıdık, ancak günümüzde elde edilen yeni fosil buluntuları, bazı dinozor türlerinin aslında tüylü olduğunu gösteriyor. Evet, bazı etobur dinozorlar, örneğin velociraptorlar, vücutlarında tüylere sahipti. İlk başta, bu çok garip görünebilir, çünkü dinozorları hep pürüzsüz, pullu yaratıklar olarak düşündük. Ancak bazı bilim insanları, bu tüylerin sıcaklık düzenlemesine yardımcı olduğunu veya belki de çiftleşme dönemi için görsel bir cazibe sağladığını düşünüyor. Bu yeni bilgiler, dinozorların dış görünüşü hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatıyor. Ama sadece tüyler değil, dinozorların vücut yapılarına dair başka birçok ilginç özellik de bulunuyor. Örneğin, Brachiosaurus gibi devasa otoburların boyun uzunluğu, onları yüksek ağaçlardan beslenebilmek için mükemmel bir şekilde tasarlamıştı. Diğer taraftan, bazı etobur türlerin, avlarına hızla yaklaşabilmek için kaslı bacak yapıları vardı. Bir diğer merak edilen konu ise dinozorların metabolizma hızları. Bilim dünyasında uzun süre boyunca dinozorların soğukkanlı olduğu düşünülüyordu. Ancak yapılan yeni araştırmalar, bazı dinozorların sıcakkanlı olabileceğini gösteriyor. Evet, sıcakkanlılık. Bu, dinozorların daha aktif olmalarını, daha hızlı hareket etmelerini ve daha verimli bir şekilde avlanmalarını sağlayabilirdi. Bazı bilim insanları, özellikle büyük drop-odların, yani T-Rex gibi etoburların, sıcakkanlı olduğuna inanıyor. Diğer yandan, bazı dinozor türlerinin ise hala soğukkanlı olduğu düşünülüyor. Bu konuda bilim insanları arasında hala bir tartışma var, ancak bu tartışma dinozorların yaşama biçimlerini anlamamıza çok şey katıyor. Eğer dinozorlar sıcakkanlıysa, bu onların daha hızlı büyümelerini, daha fazla enerji harcamalarını ve ekosistemdeki diğer canlılarla daha büyük bir mücadeleye girmelerini sağlamış olabilir. Dinozorların sosyal yaşamları hakkında son yıllarda birçok ilginç bulgu elde edildi. Yeni fosil keşifleri, bazı dinozor türlerinin sürüler halinde hareket ettiğini gösteriyor. Hadrosaur türleri, yani örneğin Triceratops, devasa sürüler oluşturabiliyorlardı. Bu sürüler, sadece avlanmak için değil, aynı zamanda yavrularını korumak için de bir avantaj sağlıyordu. Bu sosyal yapılar, dinozorların hayatta kalma stratejilerinde büyük rol oynuyordu. Yapılan bazı araştırmalar, dinozorların bu sürü davranışlarını oldukça organize bir şekilde gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Çoğu zaman, dişiler ve yavrular grupta kalırken, erkekler avlanmak için dışarı çıkıyordu. Bu tip sosyal organizasyon, yalnızca hayatta kalmayı değil, aynı zamanda daha verimli üremeyi de sağlıyordu. Dinozorların beslenme alışkanlıkları da zamanla değişen bir başka büyük konu. Etobur ve otobur dinozorlar arasında ciddi farklar var. Örneğin, bazı etoburlar grup halinde avlanıyor ve daha büyük hayvanları avlamak için işbirliği yapıyordu. T-Rex gibi büyük etoburların, tek başlarına büyük avlar avlayabilmesi mümkündü. Ancak diğer bazı etoburlar, özellikle daha küçük türler, daha küçük avlar peşinden gidiyordu. Otobur dinozorlar ise devasa bitkilerle besleniyorlardı. Son yıllarda, bazı otoburların sadece bitkilerle değil, aynı zamanda meyve, tohum ve hatta böcek yiyebildiği düşünülüyor. Bu, onların daha geniş bir beslenme yelpazesine sahip olduklarını gösteriyor. Dinozorların duyusal yetenekleri de oldukça gelişmişti. Özellikle, etobur türlerin göz yapıları ve işitme yetenekleri, onları daha verimli avcılara dönüştürüyordu. T-Rex gibi dev etoburların, koku alma duyusunun çok güçlü olduğu düşünülüyor. Bu, onları kilometrelerce uzaktan avlarını tespit etmeye yönlendiren bir avantaj sağlamış olabilir. Son olarak, dinozorların iletişim şekilleri üzerine yapılan yeni teoriler de oldukça dikkat çekici. Bazı bilim insanları, dinozorların sesler veya vücut dili kullanarak iletişim kurduğunu öne sürüyor. Bu, sosyal hayvanlar olduklarının bir kanıtı olabilir. Dinozorlar, ekosistemlerini şekillendiren, dünyayı adeta yeniden inşa eden yaratıklardı. Bugün bile, onların etkisi hala devam ediyor.
Örneğin, dinozorların devasa boyutları, çevrelerindeki bitki örtüsünü şekillendiriyordu. Birçok bitki türü, dinozorların varlığına göre evrimleşti. Bu, dinozorların ekosistem üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Ve tabii ki, dinozorların yok oluşu. Bugüne kadar yapılan en büyük araştırmalardan biri, dinozorların kitlesel yok oluşunun sebeplerini araştırıyor. Çoğu bilim insanı, bir asteroid çarpması ve ardından gelen iklim değişikliklerinin, dinozorların sonunu getirdiğini düşünüyor. Ancak bazı yeni teoriler, dev volkanik patlamaların da bu yok oluşa katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Elbette, bu olayların nasıl gerçekleştiği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini unutmamalıyız. Peki, dinozorlar nasıl yaşıyorlardı? Gelişmiş sosyal yapıları, duyusal yetenekleri ve bazen şaşırtıcı derecede karmaşık yaşam tarzları, onları gerçekten çok özel varlıklar yapıyordu. Her geçen gün yeni keşifler, dinozorların nasıl yaşadığına dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Bir yandan yeni fosiller, eski teorileri sorgulatırken, diğer yandan yeni teknolojiler ve analiz yöntemleri, bu devasa yaratıkların yaşamlarına dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıyor. Bugün dinozorların hayatını daha derinlemesine keşfetmeye çalıştık. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Dinozorlar, tüyleriyle, sosyal yapılarıyla ve beslenme alışkanlıklarıyla tahmin ettiğimizden çok daha farklı mıydı? Yoksa hala, klasik dinozor resimlerine sadık mı kalalım? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca, bildirimleri açarak en yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.